Kimi zaman yolda yürürken bir sokağın başında sakin sakin durmuş size bakan, baktıkça da sizi bambaşka bir dünyaya götüren bir kedi görürsünüz. Ya da her gün eve giderken karşılaştığınız, kimi zaman görmezden geldiğiniz, kimi zaman göz göze gelip içinizden bir selam çaktığınız bir köpekle karşılaşırsınız. Size insan olduğunuzu ve onların da bu dünyada var olduklarını hatırlatırlar. Oysa onların hayatlarını bilmezsiniz. Gün boyu ne yerler ne içerler aldırmazsınız. Geceleri nerede uyurlar merak etmezsiniz. Onlar sizinle paralel bir evrende bambaşka bir yaşama tutunma savaşı verirler. Kimileri kazanırlar, kimileri kaybederler. Bugün Türkiye'de sokak hayvanları için çalışan birçok dernek ve belediyenin oluşturduğu kurumlar oluşmuş durumda. Belki de bunların içinde en önemlilerinden biri de Fatih Belediyesi'ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı. Bu bana bir miras olduğunu düşünüyorum bunu. Rahmetli babam her zaman iyi insan olmanın yolunun hayvanlardan geçtiğini söylerdi. Ben küçükken hep rahmetli babam eve yaralı güvercinler, kediler getirirdi. Ben o yüzden şanslı bir çocuğum dedim. Her çocuğun mutlaka hayvanla büyümesinin çok özel bir duygu olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla ilgim öyle başladı. Her zaman köpeğimiz oldu iş yerimizde. Hep böyle büyüdüm zaten. Yani hayvanlar benim yaşamımın bir parçasıydı her zaman için. Bu sene 6 senedir aralıksız gönüllü olarak çalışıyorum barınakta. Hayvan haklarını savunmak eğer ki avukat ya da veteriner değilseniz bir meslek olamaz. Bir yaşam tarzı olabilir ancak. Ben turizmciyim, bu benim mesleğim değil. Ancak tüm vaktimi bununla geçiriyorum. Çünkü sonuç alabildiğiniz bir durum. Bir 5 sene öncesinde insanlar hayvanları yok olarak farz ederken şimdi artık bu konu televizyonlara çıkmaya başladı. Üniversitelere gitmeye başladı. Dolayısıyla gönüllü olmak isteyenler ne yapabilir? Bir kere herkesin oturduğu semtte bir hayvan barınağının olması gerekiyor kanunen, her belediyenin. Dolayısıyla kendilerine en yakın barınağa gidip orada gönüllü olarak çalışabilirler. Çünkü en yakın barınağa gitmeleri gerekiyor. Çünkü süreklilik çok önemli bu işte. Düzenli olarak gidiliyor olması gerekiyor faydalı olunabilmesi için. O yüzden en yakın barınağa gitmelerini öneririm. Ya da bizlere ulaşabilirler. İnternet üzerinde hayvan haklarını savunan çok fazla grup var. O gruplarla iletişim halinde olup mutlaka herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanıyorum. Her gün barınaktan hep eve döndüğümde acaba bu yapılanlar insanlara yapılsa nasıl olur diye düşünüyordum. Bir sürü insan gene bu kadar kayıtsız kalabilir mi diye düşünüyordum. Sonra aklıma şey geldi. Bu işte insanların çok sevdiği özel sanatçılara yapılsa gene bu kadar kayıtsız kalırlar mı acaba diye düşünüp 30 sanatçı da sağ olsun bana destek verdi bu konuda. Ve onlarla birlikte bir kısa film yaptık. İsmi Ezber. Çünkü insanların hayvan haklarını ihlallerinin ezbere yapıldığını düşünüyorum. Onların da canlı olduğunu, onların da insanlar gibi duygular çektiğini bildiğinizde bunu yapmayacağınızdan çok eminim ben. O yüzden ismi Ezber. Ezbere yapılan davranışlar olduğu için. Tolga Öztorun gazetelerde, dergilerde, her platformda hayvan haklarını duyurmaya, insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Her cumartesi günü Türkiye'de ilk ve tek ulusal bir radyoda hayvan hakları ile ilgili 2 saatlik bir program yapıyor. Hayvan haklarını koruma konusunda sıkıntılar yaşayanları, seslerini duyuramayanları ulusal bir radyo programıyla herkese duyuruyor. Başka insanların dikkatini de bu yöne çekmeye çalışıyor. Tolga Öztorun turizm işleriyle uğraşırken aslında hiç de mesleğiyle ilgili olmayan bir yola çıktı. Kimi zaman radyo aracılığıyla, kimi zaman gazete ve dergilere yazdıklarıyla hayvan haklarını korumaya, duyurmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi. Çektiği Ezber filmiyle tüm ezberimizi bozdu. Düşüncelerimizi sarstı. Ve kimsenin bilmediği bir dünyanın sesinin yüksek çıkmasını sağladı. Yaşamımızın bir parçası olan seslerini duyuramayan sokak hayvanlarının seslerini duyurdu. Onlar için koskocaman bir fark yarattı.